Tekfur'u öldüreceksin. Sonra da katilini getirip tüccar diye tanıtacaksın. Yok. Ural bile böyle bir ahmaklığı yapamaz. Peki kim? Evladıma bu iftirayı atan kimdir? İmparatorun kervanını kim bastıysa bu ameli işleyen de odur. Destur var mıdır? Gel. Komutan Vasilius. İmdi'den savaş hazırlıklarına başlamış bile. Tekfur'un ölümünü bahane edip Bizans'tan ordu istemiş. Komutan aklını mı yitirmiş Emir Hazretleri? Taşlar İmdi yerine oturmaya başladı Candar Bey. Merak etmeyesin. Ural bu meselede suçsuz. Katilin kim olduğu da aşikar. Aşikar ama... Cık. Yok, bu savaşı durdurmam lazım. Durduramazsam da çok kan akacak. İyi de nasıl durduracaksınız bu savaşı Emir Hazretleri? Ural. Bu savaşı Ural durduracak. Askeri toplayın. Karacahisar Kalesi'ne gidiyoruz. Emredersiniz. Artuk Bey, bu mahkeme kayıların itibarını yeniden kazanması için çok mühimdir Artuk Bey. Bunu istemeyenler bize yeniden saldırabilir. Alplere vazifelerini iyice belletesin. Hanın etrafında kuş dahi uçmamalı. Emrin olur beyim. Haçaturyan Usta, Buyur beyim. madenden altın çıkartılmaya devam edilecek. Endişe etmeyesin. Alpler gece gündüz nöbet tutacaklar. Senden ivedilikle işe koyulmanı isterim.
Lakin evvela çıkardığın altınları eritesin ki mağdur olan ahaliyi zor durumdan kurtaralım. Emredersin beyim. Zaten kuzucuklarım da beni özlemişlerdir. Kaleden alacaklı olan tüccarlar mağdur olmuşlardır Aleko. Haçaturyan Usta'nın erittiği altınları adaletli bir şekilde dağıtasın. Tanrı sizi korusun. Bu fedakarlığınız eminim tüccarları çok memnun edecektir. Bamsı nerede Artuk Bey? Bamsı kaleye gitmiştir beyim. Bamsı bizden evvel kaleyi fethedecek Artuk Bey. Hem de içten. Dur. Yine mi sen? Yine ben. Şimdi sen çekilesin. Helena göreceğim. Burada bekle. Git ötede beslen Türk. Bamsı, çekilebilirsiniz. Bamsı, bir daha buraya gelme. Gelme derken kaleye gelme demek isterim. Ben her gün güneş tam tepedeyken suların dibindeki çeşmeye giderim. Beni orada bulabilirsin. Öyle dersin yani. Anlaştık o vakit. Helena, ben buraya niye geldim bilir misin? Belki acını hafifletir diye babanın katili hakkında haber vermeye geldim. Yoksa geberdi mi soysuz? Yok, yani henüz değil. Önce mahkeme kurulacak, sonra gebereceği. Daha neyi beklerler? Helena, biz mahkemesiz hüküm vermeyiz. Hem bu işin ardında kimler vardır bilmek gerekiyor. Ama merak etmeyesin. Katil de, sahibi de bu işten kurtulamaz. Sahibi mi? O da kim? Çavdar Obası'ndan Ural Bey'dir. Katil de onun obasından çıkmıştır. Öldükleri anı sabırsızlıkla beklerim. Hatta ölüm fermanını duyduklarında yüzlerini görmek isterim. Mahkemeye ben de geleceğim. Babama bunları yapanların yüzlerine tüküreceğim. Tüküreci, tüküreci. Sen tüküreci, ben de kafalarını patlatacağım. Sen ne komik bir insansın. İnsan senin yanında üzülemez ki. Üzülme sen, üzülme. Hem ben seni hiç üzmem. Sağ olasın Bamsı. Bilirim. Sana borcum birikti. Borç? Olur mu hiç? Olur mu? Ne borcu? Ben ne vakit haber alsam sana getireceğim. Sen merak etmeyesin. Hoşça kal Bamsı Beyrek. Gidip Vasilyus'la konuşmalıyım. Konuş. Konuş. Vasilyus'la konuş. Konuş Vasilyus'la. Bamsı gitmen gerek. Gitti gitti.
Böyle herkes hak ettiği yerde olunca kardeş, keyfim yerine gelir. Kardeşlerimiz bu it yüzünden hak etmedikleri halde toprağın altındadır. Onun hak ettiği yer cehennemin dibidir. Turgut Alp. Madem herkes hak ettiği yeri bulacak, siz de benim çadırın önündeki yalağa gidin bari. Hele kardeş dur. Ne dersin? Bana kalsa ne hüküm dinlerim ne muhakeme. Ben senin cezanı çoktan kestim. Cezasını kestiysen bize gerek yok o vakit. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Yoksa o dilini keserim. Çık dışarı. Siz de çıkın. Yalnız bırakın bizi. Emir Saadettin Köpek Hazretleri tutsağını ziyarete mi geldi? Ne ekersen onu biçersin. Sana defaatle söyledim. Hırsın ve ahmaklığın seni 1000 türlü belaya sokacak dedim. Ama sen ne ettin? He? Kendini öldürtmek için Ertuğrul'la yarıştın. İkinizin de ettikleri civarın istikrarını da sultanımızın emellerini de bozmaktadır. Tekfur'u ben mi öldürdüm Emir Hazretleri? Sen de mi buna inanırsın? Hayır. Tekfur'u senin öldürtmediğini bilirim. Lakin vaktiyle öyle hatalar yaptın ki suç yine senin. Herkes senin hırsını kullandı. Seni kendilerine yem ettiler, yem. Suçsuz olduğumu bilirsin. O vakit çıkar beni buradan. Çolpan yüklüdür. Bunca acıyı kaldıramaz. Nikahınız da yarım kaldı. Babamın da canı burnunda. Her şey bir anda aleyhimize döndü. Lanet olsun sana Ertuğrul. Ettiklerin bir bir başına gelsin. Er kişi gibi akıllıca davranıp hakkından gelemediğin adamın ardından indi de acizler gibi ilenirsin ha. Sen akıllanmayacaksın Ural. Sen adam olmayacaksın. Yemeğini ye yenge. Aç kalmaman gerek. Evladın için bir şeyler ye. Boğazımdan geçer mi sanırsın Aslıhan? Kendi çadırımda tutsakken, Ural'ın bu haldeyken.
Ne seni düşünürüm, ne abimi. Ben yeğenim için endişe ederim. Onun bir günahı yok. Sen bizim suçlu olduğumuzu düşünürsün. Kim suçlu, kim haklı birbirine girdi yenge. Ural abimin hırsını bilirim. Ertuğrul Bey'e olan kinini de. Lakin beni, biricik kız kardeşini eşkıyaya yem etmiş olmasını düşündükçe... Nasıl dersin bunu? Nasıl dersin Aslıhan? Ural böyle bir şey yapar mı? Ben izin verir miyim? İzin vermezsin değil mi yenge? İmdiye dek babam, abilerim ne istedilerse yaptım. Onları utandırmamak için yaşadım. Emir Saadettin'e verdi beni babam. Ona dahi olur dedim. Şimdi görürüm ki herkes kendi menfaatini düşünür. Ona göre işi varmış. Zavallı Aslıhan da başkalarını mutlu etmek için kendini parçalarmış. Eğer abim dedikleri gibi bir katilse ben ne yaparım yenge? Nereye sığınırım? Kolum kanadım kopar. Ölür giderim kahrımdan. Düştüğümüz hale bak. Erim tutsak, ben tutsak, hepiniz suçlu olduğumuzu düşünürsünüz. Yemeğini ye yenge. Ben imdilik susarım. Adalet yerini bulduğunda, ak koyun kara koyun ortaya çıktığında konuşacağım. Turgut. Müsaaden varsa kardeş. Ural. Anan seni kucağıma verdiğinde ezanını okutup
adını bile koymamışken Allah'ımdan tek bir isteğim vardı. Allah'ım, oğlumu şerefli bir bey olarak yetiştirmemde bana yardımcı ol dedim. Şimdi kendime şu soruyu soruyorum. Ben nerede? Ne hata yaptım ben? Sen bu hallere düştün. Vallahi seni ben bu günler için yetiştirmedim. Seni kendi obamda bu durumda göreceğim. Ölseydim keşke. Baba, benim bir günahım yoktur. Tekfur'u ben öldürmedim. Emir Hazretleri de bilir bunu. Tekfur'u sen öldürmedin bilirim. Lakin Ural, günahların çoktur. Hatta hepimizin günahı çoktur. Ben tüm ömrümü Sırat Köprüsü'nün üzerinde geçirdim. Kıldan ince, kılıçtan keskin kararlar verdim. Lakin Ertuğrul'u alt etmek için verdiğim kararlar belimi büktü. Teslim mi olacaktık baba? O çobana teslim mi olacaktık? Biz ne yaptıysak obamız için yaptık. Onurumuz için savaştık. Da Ural, o çoban dediğin bugün bizi mağlup ettiği düşmanlar sürüsüne kattı Ural. Oğlumu, gelinimi kendi obalarında tutsak etti. Gayrı ömrümün sonuna geldim bilirim. Azrail'in nefesi ensemdedir. Lakin oğlum, lakin bacını eşkıyaya yem edip onca masum insanın kanına girdiysen, Toktamış kardeşimi öldürdüysen, hakkımı helal etme. Hakkımı helal etme. Gözlerim açık gider. Candar Bey. Bir şerefli bey yerine onursuz, şerefsiz bir katil yetiştirdiyse yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
Baba! Buradan çıkacağım. Göreceksin. Her şeyi düzelteceğim. Hak ettiğimiz ne varsa hepsini bir bir alacağım. Baba! Eğer bu fitneye kurban gidersem Çolpan'a sahip çıkasın. Torununa sahip çıkasın baba. 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 Aliyar. Aliyar. Baba. Aliyar. Aliyar yetiş. Baba. Turgut. Baba. Hemen şifa çadırına götürelim. Ben şerefsiz değilim baba. Onursuz değilim. Ben şerefsiz değilim. Ben şerefsiz değilim. Destur. Tövbe yarabbi. Bu yerden bitmenin burada ne işi ola ki? Buraya uğursuz adam. Kim bilir neyin peşindesin. Moğollar saldırıya geçti. Artık benim devrim başladı Petrus. Türkleri bu topraklardan sürme vaktidir. Sultan Alaaddin Moğol belasının korkusuyla tir tir titrerken biz hakkımızı alacağız. İmparatorumuz Sulh'u bu kadar savunurken bu nasıl olacak komutan Vasilius? İmparatorumuz sarayında keyif çatma peşinde. Rahatının bozulmasından korkar. Lakin imparatorların daha çok korktukları bir şey vardır. Halkın ayaklanması. Kendi halkımızı mı ayaklandıracağız? Ya gerekirse. Şunu unutma Petrus. Savaşı halk başlatır, halk bitirir. Eğer şerefli halkımız Türkler tarafından öldürülen Aziz Efendimizin intikamını almak isterlerse bu savaşı kimse durduramaz. Selçuklu Emiri Saadettin Köpek geldi efendim. Sizinle görüşmek ister. Gelsin bakalım. Emir Saadettin. Komutan Vasilius. Bak komutan. Hakikat deri bir haritanın üstünde değil,
Fakat bizatihi toprağın üzerinde vuku bulur. Ve bizler toprağı kanla sularsak nebatı acı olur. Biz savaşçıyız. Çiftçi değiliz Emir Saadettin. Toprağın üstündekilerle ilgileniyoruz, altındakilerle değil. Ve üstündekiler yerin altına girmek isterlerse yardım ediyoruz. Biz o meşrepteki insanlara savaşçı değil, katil deriz. Ya. Unutma komutan. Katiller tarihin en sevmediği çocuklarıdır. Sizi hangi rüzgar attı kaleme bilmek isterim. Neden Vasilios? Ne niyetle geldiğime göre mi ikramda bulunacaksın? Size ancak vaktimi ikram edebilirim. Kıymetli vaktini kabul etmekten şeref yap oldum. Buraya üzerinde geceler boyu tatlı hülyalara daldığın o haritanın asla senin istediğin gibi değişmeyeceğini bildirmeye geldim. Masamın üzerinde duran o harita tarih boyunca defalarca değişmiştir. Fakat onu değiştirenler tatlı hülyalar peşindeki küçük çocuklar değil. Gerçeği idrak etmiş büyük komutanlardı. Gerçek benim. Gerçek Selçuklu'nun kudreti. Ve sen yıkılamaz, fethedilemez sandığın bu küçücük taştan kalemde büyük bir komutan olduğunu sanan sen. Lakin unuttuğun bir şey var. Başlatmaya çalıştığın savaşta ilk gidecek olan kelle senin kellendir. Saadettin Köpek Allah'ın adaletini savunacak kadar şerefli biri değildir. Tedbir almakla iyi ettim beyim. Bu hamle köpeğin elini, ayağını bağlayacaktır. Emir Saadettin İmdi'ye dek ne iplerden kurtuldu Artuk Bey. Bizim hamlemiz onu anca yavaşlatacaktır. Bir sonraki hamlesini bilemezsek Moğol itinin etmediği zulmü edecektir bize. Beyim, destur var mıdır? Gel Bamsı. Hayrola Bamsı? Bu ne hal? Beyim, köpek Karacahisar Kalesi'ne gelmiştir. Kendi gözlerimle gördüm. Köpeğin kalede ne işi ola ki Bamsı? Emin misin? Eminim beyim, eminim. Helena'yı görmeye gitmiştir. Yani beyim, Helena'ya babasının katiliyle ilgili haber vermeye gitmiştim. Tam dönerken bir de baktım ki köpek askerleriyle beraber kaleden içeri girmekte. Lakin beyim, saklanmışımdır. Kimsecikler beni görmedi. Peki Bamsı. Demek Helena'yı görmeye gitmiştin ha? Beyim. İti andık. Haber geldi beyim. Bu köpek kalede ne arar? Bir karın ağrısı olmasa kaleye gitmezdi Artuk Bey. Tekfur'un ölümü Bizans'ı kudurtmuştur beyim. İntikam isteyeceklerdir. Köpek de. Köpek de bedel ödeyip savaşı durdurma peşindedir. Ve biz bu bedelin ne olduğunu bulamazsak aldığımız tedbirler boşa çıkacaktır Artuk Bey.
Hesabını nasıl biliriz beyim? Bu köpek bildiğim en kötü adamdır. Onun zayıf yanı gururudur Artuk Bey. Gözün üzerinde olsun. Emrin olur beyim. Nefesini dahi elekten geçiririm. Savaşı başlatmamı istemezsin demek. Savaş, hasta devletlerin ilacıdır Emir Saadettin. Bunu bilmemene şaşırdım. Devletlerin içinde veba yayıldıkça bunu çözecek olan savaştır. Senin devletin hasta. Moğollar kara veba gibi yayılmakta. Siz de bunlarla uğraşacağınıza gelip burada Tekfur'u öldürdünüz. Tekfur'un ölümünden ne kadar üzgün olduğumu bilesin. İmparatorun kervanının basılmasından da. Eminim sen de benim kadar üzülmüşsündür. Hatta o kadar üzülmüşsündür ki Tekfur'un ölümüyle boşalan koltuğa kimin oturacağını dahi düşünmemişsindir. Koltuğa en kısa sürede biri oturacak. Bundan şüpheniz olmasın. Benim de yok. Siz evvela bunun bedelini nasıl ödeyeceksiniz onu düşünün. Buraya seninle laf tokuşturmaya gelmedim. Ya? Buraya sana bir seçenek sunmaya geldim. Ural'la bir olup oynadığınız oyunlardan haberdarım. İmparatordan habersiz çevirdiğin işlerden de. Komutan, Tekfur'u Ural'ın öldürmediğini ikimiz de biliyoruz. Madem Tekfur'un koltuğunu bu kadar istiyorsun, hala alacaksın. Yok eğer illaki savaş çıkartacağım dersen, orduların İznik'ten çıkmadan helak olacak. Bu da sana Emir Saadettin köpek sözüdür. Velhasıl Tekfur'un katilini sana vereceğim. Sen de onu alıp imparatora vereceksin ve yeni Tekfur olacaksın. Bu savaş çığırtkanlığından da vazgeçeceksin. Dedikleri kadar kurnazsın Emir Saadettin. Görürüm ki Selçuklu Devleti çok zeki bir adamın ellerine emanet. Umarım bir gün böyle bir adam sana da gelip o çok istediğin Selçuklu tahtını verir. Anlaştık yani. Anlaştık demedim. Ertuğrul benim işime burnunu sokmaya devam ederse bu iki devlet arasındaki sulhün sözünü veremem. Sen Ertuğrul'u bahane edip savaş çıkarma. Ben sana o sulhun sözünü veririm. Ertuğrul'a gelince o da haddini bilecek. Lakin bu haddi bildirecek olan asla sen değilsin. Selçuklu Devleti kendine bağlı bir beyin dirliğini sağlamasını bilir. O halde devletiniz hırçın çocuğunuzun dizginlerini çeksin. Benim kalemin etrafında at koşturursa bir daha nallarını sökerim. Ayrıca o mahkemeye ben de geleceğim. Katilleri bizzat kendim alıp götüreceğim. Ondan sonra anlaşmış olabiliriz. Dileğin buysa mahkemeye gel. Lakin Selçuklu'nun yargıladığı suçluların hükmünü Selçuklu infaz eder. Ural'la Laskaris mahkemeden sonra uzun bir yolculuğa çıkacak. Sen de emanetlerini bu yolda alacaksın.
İlginç. Sultan Alaaddin'in sarayında da böyle bir harita var. Ya öyle mi? Bir gün ordularımla saraya geldiğimde kendi gözlerimle görmek isterim. Göreceğin son şey olur. Lakin fikrini değiştirirsen sana yenisinden bir tane yollayayım. Yeni sınırlarınızın üzerinden hayal kurarsın. Memnuniyetle beklerim. Nöbetçiler.